Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya ben. Bugün size gebelikte, böbrekte şişme, böbrekte büyüme ile ilgili kısa bir video sunum olacak. Gebelikte, böbrekte şişme ya da büyüme, gebeliğin genellikle son 3 ayında meydana gelir. Bu hastalar bize sağ yan ağrısı genellikle olmak üzere kliniğimize başvururlar. Hastada genellikle hikaye şu şekildedir. Hasta acile sağ yan ağrısıyla başvurmuştur. Bulantı kusma eşlik etmiştir. Çok şiddetli bir ağrıdır. Hasta kadın doğumcuya gider. Kadın doğumcu böbrekteki şişliği gördüğü zaman ve hastanın şikayetleri varsa hastayı ürolojiye gönderir. Böbrekteki şişme nasıl oluyor peki? Neden oluyor? Böbrekteki şişme tamamen bebeğin başının böbrekle mesanenin arasındaki idrar yoluna yaslamasıyla böbrekten gelen idrar tahliyesinde sıkıntı olması ve böbreğin şişmesi. Bunun arkasından da bulantı, kusma ve ağrı yakınmaların meydana gelmesiyle meydana geliyor. Genellikle ilk gebeliklerde bu şikayetler daha fazla oluyor. İkinci, üçüncü gebeliklerde bu şikayetler çok daha az olur. Çünkü vücut buna alışıyor. İlk gebelikte alışmadığı için, böyle bir şeyle karşılaştığı için farklı bir tepki verebiliyor vücut. Gebelikte zaten aslında son 3 ayında özellikle böbreklerde birinci derece şişlik olur ve biz bunu normal kabul ediyoruz. Özellikle sağ tarafta birazcık daha fazla şişlik olur sol tarafa göre. Bunu da normal kabul ediyoruz. Ama hastada şikayet ve semptom varsa eğer, ya daha doğrusu olay hızlı bir şekilde meydana geldiyse hastada ağrı, bulantı, kusma yakınmaları olabiliyor. Genellikle biz hastayı semptomatik tedavi dediğimiz, yani ağrılarına yönelik işte ağrı kesiciler, ılık ya da sıcak uygulamaları, pozisyon değişiklikleri yatarken biz bunları öneriyoruz. Ama hastalar eğer ağrıları devam ederse, bazen hastalar her gece acile gidebiliyor bu yüzden. Hastanın ağızdan alımı, yemesi, içmesi bozulabiliyor, morali bozulabiliyor hastanın. Bu tür durumlarda hastalarda WC stent dediğimiz stent koyabiliyoruz. WC stent, böbrekle mesanenin arasında konulan ince silikon naylon bir boru. Bu boru böbrekten çıkan idrarın mesaneye sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlıyor. Bunun lokal anestezi altında yaklaşık 5 dakikalık bir işlemle WC stenti koyabiliyoruz. Hastanın ağrısı WC stent koyduğumuz anda tabii ortadan kalkıyor. Ama biz bunu elimizden geldiği kadar ötelemeye, yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü WC stentini koyduğumuz zaman hastada erken doğum tetikleme riskimiz var. Çok düşük bir ihtimal. Ben hiç görmedim şimdiye kadar. Kitabı bilgi olarak geçiyor ama böyle bir olayın gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu yüzden hastaya anlatıyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Genellikle hastaların çoğu zaten semptomatik tedavi dediğimiz tedaviyle genel durumu toparlıyor ve düzeliyor. Bu durumun üstesinden geliyor. Ama bazen hastalarda WC stent koymak zorunda kalıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.